Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Evet, bugünkü güzel yeleğimizi yapmak için bize 2 tane kartopu baby one lazım. 3 milimlik bir tane tığ lazım. İpimin metresi 250 metre. Bakın 250 metrelik bir ip, anti peeling bir ip kullanacağız. Ve yeleğimizi bununla öreceğiz. Yeleğimizi alttan yukarıya doğru başlayarak bitireceğiz. Size çok kolay ve pratik bir yelek anlatacağım. Hemen şöyle bakın. Şimdi iplerimizi kenara alalım. Ve şu şekilde, bu ipleri nereden aldın Emel? Biz de alalım derseniz videonun açıklama kısmına bakın. Orada aldığım sitenin linki mevcut. Hemen tığıma ipimi bağladım. Burada isterseniz bakın, zinciri ne yaparsam yapayım Emel ben sıkı çekiyorum derseniz tığınızı değiştirin. Kalın bir tığ, bakın. 4 milimlik bir tığa geçtim. Ve rahat zincirler çekeceğim. Şöyle. Bakın. Çok rahat olması gerekiyor. Hiç germemesi gerekiyor. Ve bu şekilde 120 tane zincir çekeceğiz. 120 tane rahat bir şekilde zincir çektim. Şurada 120.yi tığımı değiştirdim. Ve burayı 120'nin üstüne 6 zincir daha çekeceğiz ama şurayı tutalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Ve bu tuttuğum yere bakın. Yani 120. zincire batırdım ve bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir. Buradan 1, 2, 3. zincirime batırdım. Şöyle. 1, 2 zincir. Alttan 1, 2, 3. zincire bir trabzan. 1, 2 zincir. Alttan sayacağız. 1, 2, 3.'ye bir trabzan. 1, 2 zincir. Alttan 3. zincire bir trabzan. 1, 2 zincir. Alttan 3. zincire bir trabzan. Ve bu sırayı böyle sonuna kadar devam ettireceğiz. Bakın şurası etek kısmı geniş oldu. Bu şekilde görünecek. Alttan 1, 2, 3.'ye bir trabzan. 1, 2 zincir. 1, 2, 3.'ye bir trabzan. Evet, sıramın sonuna geldiğimde bu trabzanın, son trabzanın önüne bir tane daha trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Bu birinciye batmayacağız. Bu bizim zincirimiz. Bir trabzan sayıyoruz bunu. Bu ikinci. Bakın. Şöyle. Örneğimiz 2 kutucuk içine oluşuyor. Bakın 1 ve 2. 1 ve 2 tane kutucuğu kullanacağız. Şimdi birinciye değil ikincinin içine hafif uzatarak 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Bakın. İkinci kutucuğa 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi geriye dönüp bu birinci kutucuğun içine bakın şuraya şöyle 3 zinciri çektim. Şu kutucuğun içine 3 tane trabzan yapacağız. Ama nasıl? Şimdi şuradakinin üzerinden geçirdiğimiz için hafif uzatacağız. Bakın tam üstünü 3 trabzanın üstünü kapattım. Tekrar bir tane daha. Tekrar bir tane daha. Bakın. Şöyle buradaki 3 tanenin üzerini bu şekilde kapattık. Sadece şu üst kısmı gözüküyor bakın. Ve şimdi 1, 2 kutucuk dedik ya. Bu ikinci kutucuğun önündeki trabzana bir sık iğne yaptım. Ve bakın önümde yine 2 tane kutucuk var. 1 ve 2. Tığıma ipimi aldım.
hemen ikinci kutucuğun içine şuraya 3 tane trabzan bakın. 1 2 3 1 2 3 zincir çektim ve o bıraktığım bir kutucuğa bakın. Buraya 3 tane trabzan ama uzatarak şu kısmı içine alacak şekilde. Bakın. Şöyle kapattım üzerini 2. Tekrar kapattım 3. Önündeki trabzana bakın. Bir sık iğne ile bağladım. 2 kutucuğu birden kullanmış oldum. Şöyle. Bu örnek çok meşhur bir örnek. Bundan ördüğüm benim bir iki tane yeleğim var. Hatta öbür kanalımda da mevcut. Şöyle. Evet bakın. Artık örnek kendini götürecek. Bütün kutucukları böyle yaparak tamamlayacağız. Şu. Şimdi şu ilk yaptığımız trabzanları eğer biraz uzatamıyorsanız 2 defa sarıp 3 defada da çekebilirsiniz. Hani biraz daha uzun olsun derseniz ama şöyle hafif uzattığınızda zaten oluyor. Hani bakın. 1 2 3. Hemen ikinci kutucuğa birinciye geri döndüm. Ve sıramı böyle götüreceğim. Bakın o kendiliğinden zaten yerini alıyor. Çok tatlı olacak teyzeleri bu da. Şimdi ne yapalım? Yapalım ve gelelim. Evet, şimdi sonuncu bakın son örneğimiz bu şekilde denk gelecek. Hemen buraya bakın son örneğimi yapıyorum. Gördünüz mü? Burada olacak. 1 2 3. Hemen örneği tamamlayayım. Ve böyle. Şimdi bakın. Buradaki halkanın içine bir sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çektim. Hatta 5'te bırakalım. Şöyle şuraya bağlayacağız. Bakın şura var ya tepe noktası. Buraya bir sık iğne ile bağlayalım. Yanlış almışım elime. Şöyle. Burada bakın şurayı şu şekilde yaptık. 1 2 3 zincir çektim. 2 örnek arasında bir tane bakın sık iğnemiz vardı. Örneği bitirirken yaptığımız sık iğne. Bunun tepe noktasına batırdım ve buraya bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Ve yine bakın 3 trabzan şurada tepe noktası var. Buraya bir sık iğne. 1 2 3. 2 örnek arasındaki sık iğneye bir trabzan. 1 2 3 zincir. 2 örnek arasına bir sık iğne. 1 2 3. Sık iğne olan yere bir trabzan. 1 2 3. 3 trabzan araya bir sık iğne. 1 2 3. Sık iğne olan yere bir trabzan. Hemen göstereyim şöyle. Bakın bu. Şimdi bitirelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Burada 1 2 3 zincir çekerek çevirdim. Şu trabzanların sağında ve solunda olan boşluklara örneğimizi vuracağız. Sık iğnelere bağlamasını yapacağız. Yani örneğimiz kaydı. Kayan bir örnek olduğu için şimdi bu iç kısma yapacağız. Bakın başta da yarım bir örnekle başlamamız gerekiyor.
Hemen bu zincirin dibine, bakın bu tek trabzan olan yere 3 tane trabzan yapacağım. 2 ve 3 yarım olarak örneğime başladım. Ve sık iğnenin tepesine, gel kızım gel, buradayım. Gel. Bakın buraya sık iğne yaptım. Şimdi örneğimizi bu iki kutucuğa, bakın burası 1 ve 2. Şimdi öndekine, trabzanın solundakine 1 trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan. Şöyle 1 2 3 zincir çektim. Aldım ipimi. Bu sefer buradaki boşluğun içine 1 trabzan. Elimle şunu yukarıya doğru çektim. Şöyle. Bakın 3 tane trabzanı yaptım. Sık iğne tepesine yine sık iğne yaptım burada. Önümde bakın 1 2 kutucuk oluştu. İkinciye 3 trabzan. 1 2 3. 1 2 3 zincir. Artık buraları biliyoruz. Örneğimizi böyle tamamlayacağız. Ve bu. Evet. Sona geldiğimde bakın şimdi buradan bir ikinci zincire batırıp 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Tekrar hemen öndeki zincire bir tane de trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve çevirdim. Hemen birincinin tepesine bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Bakın iki örnek arasına sık iğne olan yere bir trabzan. 1 2 3. İki örneğin arasındaki boşluğa, yani şu zincir çektiğimiz boşluklara bağladım. Evet, burayı biliyoruz, zaten anlatmıştım. Papağan gibi tekrar tekrar yapmayayım size. Şöyle. Arayı bu şekilde götüreceğiz. Bakın. Evet, sıramız tamam. Bir zincir çektim. Geriye çevirdim. Ve bu son yaptığımız sık iğneye batarak bir sık iğne yaptım. Ve yine başlayacağız şimdi örneğimizi yapmaya. Tam örneklere geldik. Bir tam, bir yarım, bir tam olarak örneklerimizi kurarak böyle dümdüz yukarıya kadar çıkacağız. Kafa karıştırmayan kolay bir örnek. Bunu bir karış boyuna gelene kadar örün. Evet güzelliklerim, çok güzel olacak. Yine çok tatlı bir yeleğimiz ya da hırkamız, ne yapmak istersek o olacak. Örelim ve gelelim. Evet güzelliklerim, yeleğimizin alt etek boyu tamamlandı. Şuradan yukarıya doğru saydığımda 10 tane örnek yaptım. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tam 10 örnek yaparak etek boyuna ulaştım. Şimdi kollarımızı ayıracağız ve arkamızı ayıracağız. Örgümü şöyle ikiye katladım. Bakın. İkiye katladım ya. Şimdi bize buraya bir de bant gireceği için örgümü hafif çektim. Şöyle 2 parmak genişliğinde buraya bant yapacağız. O yüzden arayı açtım. Açtığımda bakın örgümü bitiriş noktam, trabzanlar bakın şu şekildeyken, yani tam örnek hazırlığı yaptığımızda başladım buradan saymaya. 1 2 3 4 5. trabzanın üzerine bir işaret yaptım. Tekrar öbür tarafa geldim. Buradan da bakın 1 2 3 4 5. trabzanın üzerine bir işaret attım. Ve şimdi ilk önü buradan yapacağız.
Bir önde ne yapıyorsak iki önde de aynısını yapacağız. Yani ikinci önümüzde de. Şimdi şu boşlukların içine 2 trabzan, 1, 2. Trabzanın tepesine 1 trabzan. Boşluğun içine 2 tane. 1, 2. Hemen önümüzdeki sık iğnenin tepesine 1. 2 tane boşluğun içine 1, 2. Tekrar gözüken trabzanın tepesine 1. Boşluğun içine 2. 1, 2. Hemen görünen sık iğnenin tepesine 1. Şöyle. Boşluklara 1, 2. Trabzanın tepesine 1. Boşluğa 2. Ve böyle şimdi şu işarete kadar bu işlemi yapacağız. 2, 1, 2, 1 olarak bakın. Boşluklar 2. Trabzan ve sık iğne tepesine 1. Şimdi sona geldim. Bakın 1, 2. Ve şu işaret attığım trabzanın tepesine de 1. Şöyle bakın. Önü ayarladık. Döneceğiz geri. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu birinciye batmayacağız. Bu birinci bizim trabzanımız. İkinciye batıracağız. Bakın burada bir eksiltme yapacağım. Batırdım. İkisini birlikte çektim. Tekrar ip aldım. Sıradaki trabzana batırdım. Ve ikisini birlikte çektim. Ve kalanları topladım. Şimdi bu trabzanlarımın tepesine birebir batarak sıramın sonuna gideceğim. Hepsine şimdi birebir batalım. Sıranın sonuna geldiğimizde bakın bu zincirin en tepe noktasına bir tane trabzan yapalım. Şöyle bu zincir bizim çünkü bir trabzanımızdı. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Buradan yine sonda 2 tane kalana kadar dümdüz öreceğiz. Sonda 2 tane kalacak. Çünkü orada yine bir tane daha eksiltme yapacağım. Şimdi burası birebir devam edecek yer. Sonda bakın 2 tane kaldı. Şöyle. Bu ve zincir tepesi. Bakın buna batırdım. Aldım. Tekrar şu zincir tepesine batırdım. Yarısını aldım. Ve kalanları birlikte aldım. 1, 2, 3. Örgümü çevirdim. Yok bu taraftan çeviriyordum şöyle. Bakın gördünüz mü? Burada hafif bir eğim oluşturduk. Tekrar bakın birinciye batmayacağız. İkinciye batırıp bir yarım aldım. Tekrar bir tane daha aldım ve şimdi ikisini birlikte topladım. 1, 2, 3 defa eksiltme yaptım. 3 trabzan eksiltmiş oldum. Ve şimdi yine öne dümdüz gidip tamamlayacağım. Bakın burada 1, 2, 3, 4 sıra ördük ve 5. sıramıza başladık. Bu sırayı da yine buraya kadar geleceğim ve burada şimdi bir dahaki dönüşte burada yakamızda da bırakma işlemini yapacağız. Şimdi sırayı tamamlayacağım. Artık eksiltme yapmıyorum ve 5. sıradayım. 5. trabzan sırasındayım. 6. sırada yakayı da bırakacağız. Evet, 6. sıramıza başladığımızda 1, 2, 3 zincirimi çektim ve buradan başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, bakın, ve 10. 10 tane trabzan ördüm. Şununla birlikte 11. 1, 2, 3 geriye çevirdim. Ve bu bakın 7. sıramız. 10 sıra olana kadar öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra olana kadar öreceğiz. Zincir tepelerini atlamayın. Yoksa bir yüzden eksilir. Şöyle. Bakın artık hiçbir şey yapmıyorum. Sadece 10 sıra olana kadar bu şekilde devam. 10 sıra oldu. Bakın görüntümüz bu. Bitişe 1-2 zincir çektim ve bıraktım. Bakın şöyle. Şimdi buradan öbür önü de alacağız. Hemen şöyle tutun. Burayı bırakın. Yine başlangıçtan buradan. Burada yaptığımız işlemlerin aynısını bu kolada yapacağız. Şuradan taktım. İpimi bağladım. Şöyle. Şu ipi yedirmeyeceğim. Şurayı tığlarken o orada tığlanacak. Çünkü burada şurası biraz bol gibi ya, arada gözükebilir. 3 zincirimi çektim. Bakın. 2 boşluğun içine bir trabzan tepesine öbür ön gibi örelim. Ve sonra arkaya geçeceğiz. 2 önümüz de bitti. Şimdi ne yapacağız? Arkayı yapacağız. Arkada bakın şimdi burada şu arada bir örnek bırakacağız. Şuradan başlayacağız. Bakın trabzandan yine. Sık iğne olan yeri bırakıp trabzan olan yere ipimizi alalım ve arkayı dörelim. Şöyle ipimizi bağlayalım. Buradan zincirimi çektim ve yine boşluklara 2, aynı önlerde yaptığımız gibi sık iğnenin tepesine 1, 2, 1 sona kadar, sonda da yine aynı şekilde bırakacağız. Şimdi burayı yapalım böyle. Sona geldim. Bakın trabzanın üzerine yaptım ve burada da aynı açıklığı bıraktım. 1, 2, 3 zincir çektim ve bak bir tane burada azaltma yapacağım. Bu bizim zincirimiz. Bunu ellemeyeceğiz. Sıradakinden yarım, sıradakinden yarım. Bu şekilde 2 defa azaltma yapıp sonrasında dümdüz örerek arkayı da bitireceğiz. Şimdi bu artırıp eksiltmeden sonra bir üst sırada yine eksilteceğiz. Ve o bize yeterli gelecek. Şimdi sonda aynı şekilde azaltmamızı yapıp dönüp tekrar yapacağız. Şimdi sona kadar, son 2 kalana kadar burayı öreceğim. Son 2 kalana kadar geldim. Bakın son trabzanın tepesine batırdım, aldım. Bir taneyi de zincirin en tepe noktasına batırarak alıp yarım aldım ve topladım. 1, 2, 3 zincir. Örgümü çevirdim. Yine bakın ikinciye batırdım, ipimi aldım. Öbürüne batırdım, ipimi yarım aldım ve birlikte topladım. Bir de sonda yapacağız ve sonra eksiltmemiz yok. Arkada 2 defa eksiltme yaptık. 2 sırada yani. Şimdi bu kol boyunu kaç sıra örmüştük? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buradan saydığımızda 10 sıra olasıya kadar öyle öreceğiz. Şimdi sonda bir tane daha eksilteceğiz. Tamam. Evet, sona geldim. Ve yine bakın sonuncu trabzan aldım. Zincir tepesine batırdım. Aldım ve birlikte topladım.
1 2 3 zincir çekip çevirdim ve düz örgümüze geçtik. Artık eksiltme yapmayacağız ve 10 sıramız oluncaya kadar öreceğiz. Evet, arkayı da 10 sıra ördüm ve bakın örgümü düz yüzü bana gelecek şekilde şöyle bıraktım. Bakın kollarımız böyle, önlerimiz böyle. Şimdi düz yüzü bize bakıyor. Katladım. Tekrar katladım. Bakın şöyle. Şimdi buradan omuzları birleştirerek yeleğimizin örme işlemini bitireceğiz ve sonra kenar bantlarını toplamaya geçeceğiz. Bakın. Şimdi şurayı aldım ve tuttum. Bakın çevirdim. Burada şimdi 11 tane vardı ya. Burada da 11 taneye bunu ekleyeceğiz. Bakın şu baştaki zincir bir trabzan olduğu için buna da ekleyeceğiz. Şöyle içinden geçirdim. Buradan batırdım. Hemen ikinciye aldım ve içinden geçirdim. Üçüncü ilmekleri aldım. Bakın birebir böyle buradan ve buradan. Çok sıkmayın. Yani esneme payı kalsın. Böyle. Sıradakinden ve sıradakinden ve bakın sonuncuya geldim ve aldım. Şimdi burada bir iki zincir çekip ipimi keseceğim. Bu ipler dursun, kenarı tığlarken yapacağız. Şimdi yine bakın bu sefer de öbür omuzu alacağız ve buradan aldım. Baştaki birincilere tığımı takıp şuradan da bakın birinciyi aldım. İpimi aldım. Şöyle. Bakın ipi burada düğüm yapmadım. Şöyle biraz fazla bıraktım. Önce bunları birleştireceğim. Sonra orada ipimi sağlamlayacağım. Bakın. Şimdi hepsinden tek tek bunu da geçireceğim. Teker teker hiç kasmadan böyle ve bu. Bir iki zincir çektim. İpimi biraz saklayacak boyutta kestim. Hemen şuraya geri geldim. Bakın. Şuradan aldım bunu ve buraya bir tane düğüm attım. Bir aşağıya indirdim. Aldım buradan. Bakın. Şimdi bunu örerken burada içeride kaybedeceğim yine. Şöyle bunu sağlamladım bakın. Ve geldik şimdi. Önce yakasından başlayacağım. Yakasını toplayacağım. Şöyle bakın buradan şimdi yakaya başlayacağız. Ve yakasını örmeye devam edeceğiz. Hemen yine ipimi aldım. Bakın. Birinciye tığımı şuradan alalım. Şöyle. Bakın ipi biraz uzun aldım. Şöyle. Şurada. Bakın. Bu sıram sık iğneden oluşacak. Buraya bir zincir attım. Ve sıradakine batırıp bu başlangıçtaki ipi de şurada arkada saklayarak öreceğim. Böyle. Bakın. Bu şekilde sık iğneler yaparak ilerleyeceğiz.
şuraya geldiğimizde bakın tam köşe noktası, şöyle göstereyim. Bu trabzanın çıkışı, şurada bir tane trabzanım var. Bir tane şu ipi bırakayım. Bir saniye bekleyin. Hemen şöyle alalım. Bakın şimdi buradakine batırdım. İpimi aldım. Şu boşluğa batırdım. İpimi aldım. Şu öndeki trabzan boşluğuna batırdım. Ve hepsini birlikte çektim. Bakın şu. Şimdi bu trabzana başka batmayacağız. Şu trabzanların, bakın üstte trabzan var. 1, 2. Bir üstteki trabzana geçtim. 1, 2. Bir tane de ara boşluğa batırdım. 3. 2, 3 yaptım. Şimdi yine 1, 2. Bakın son trabzana geldim. 1, 2. Tekrar burada bakın yine şu trabzana batırdım ama toplamadım. Şuradaki iplerimi de şöyle parmağımla aldım. Şu ikisinin birleşim noktasından bir aldım. Önündeki trabzandan bir aldım ve topladım. Ve buradakilere birebir batarak şimdi öbür tarafa geçeceğiz. Orada da aynı bu şekil yapacağız. Şuraya geleceğiz bakın. Şuraya. Şimdi burayı tığlayalım oraya kadar. Buraya geldiğimizde bakın bu bir, toplamadım. Şu boşluğa batırdım 2. Trabzan boşluğundan aldım 3. Bakın. Ve yine buraya 1, 2. Şimdi önündeki trabzanın içine 2. Buraya 1, 2, 3. Buraya 2. Şimdi bakın. Trabzanın içine, trabzanı battığım yere ve öndeki trabzana 3 tane. Hepsini birlikte topladım. Ve burada da aynı işlemi yaptım. Burayı şimdi sona kadar yine tığlayacağım. Bakın hepsini tek tek batırdım. Burada hiç eksik batma yapmayacağız. 1, 2 zincir çektim ve şöyle göstereyim. Bakın. Ve şu. Yaptığımız şekil bu. Bu yaka kısa değil, uzun da değil. Yani tam yerinde kalacak bir yaka yaptık burada. Şöyle de toparladık. Bakın. Burada bir sıra trabzan yapacağız. Şu birinciye batmadım. İkinciye öbür uca kadar trabzanlar yapacağım. Sadece bu iki altta şunu yapacağız. Bakın. Şurada son 2 taneyi, bakın şurada 2 tane var ya. Şimdi şu bir, şu da 2. Birinciye battım, hemen köşedekinin yarım aldım. İkinciye batırdım, yarım aldım. Ve çektim. Burayı başka bir şey yapmadan yine burada da aynı işlemi yapacağız. Bakın buraya geleceğiz. Bu arkada yapmayacağız bunu. Dümdüz oraya kadar trabzanlarımızı yapalım. Sadece orada bir kere daha eksiltme yapacağım. Teker teker bakın böyle. Tam aynı yere geldim. Bakın yakanın burası ve şuradaki 2 tane de yine aynı işlemi yapacağım. Yarım. Tekrar ip aldım. Önündekine batırdım. Yarım. Yani bir tane daha burada eksiltme yapmış oldum. Şöyle.
Ve gerisi aynı şekilde dümdüz trabzanımızı yapacağız. Ve şimdi bir sıramız daha kaldı yakada. Burayı tamamlayayım. Evet, burada son bir sıramız kaldı. Ve burada da şekillendirmeyi yapacağız. Bir zincir çektim. Bakın, bir zincir. Tığma ipimi aldım. Şu birinciyi bıraktım. Bakın, ikinci trabzanın tepesine değil de boşluğuna batırdım şuraya. Ve ipimi buradan geçirdim. Bir trabzan yaptım. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne yapacağız. Şöyle. İpimi aldım. Sıradaki trabzanı boşluğundan. Ve buraya bir trabzan yaptım. Sıradakine sık iğne. Sıradakini boşluğundan trabzanı alıp tığımın üzerine bir trabzan yaptım. Böyle. Sıradakinin tepesine bir sık iğne. Bir sıradakini boşluğundan, bir boşluğundan bir tepesine batarak, bakın, boşluğundan aldım. Sıradakinin tepe noktasına sık iğne yaptım. Döndüm, buradan devam ediyorum. Öbür uca kadar aynı bu işlemi yapacağız. Bir sık iğne, bir boşluğundan alarak trabzan güzellerim. Ve şöyle bakın, çok çıtı pıtı bir yaka dönmesi olacak. Uca kadar gidelim. Buraya kadar geldikten sonra şimdi ipimizi kopartmadan bu ön parçayı da aşağıya doğru aynı bu işlemi yapacağız orada da. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan ve bir sırada bu yaptığımız lastik. Şimdi bakın, buradan yine 2-3 batarak ilerleyeceğim. Bir trabzan sırasına 2, bir trabzan sırasına 3. Bakın şimdi şuraya 1, 2. Şurayı dengeledim. Şimdi bu şeye 3. 1, 2, 3. Bir trabzan sırasına 2, bir trabzan sırasına 3. 1, 2. Buraya geldim. 1, 2, 3. Buna geldim. 1, 2. Bakın, bura böyle. Şurada bakın, burada şimdi değişiyor. Burada öyle batacaksınız ki yani bunu kendi el ayarınıza göre. Bura zaten bakın dümdüz duruyor. Ne gerecek ne de bollaşacak şekilde ayarlayın. Belki benim 3 battığım yere siz 4 batabilirsiniz. O yüzden bakın 3 battım. Mesela burada şuraya da batırdım 4. Tekrar şu zincirin şurasından aldım. Bakın, araya tamamen ölçerek 3. Şöyle baktım. Bakın, hiç gerdirmedim. Şu tam. Birinde nasıl tığladıysanız öbüründe de zaten aynı şekilde tığlayabilirsiniz. Yani illa şu sayı diyemem. Bakın. Ölçüyorum. 1, 2, 3. Mesela benim burası 4. Şöyle baktım. Evet, germedi ve bollaşmadı. Uç noktaya kadar bunu bu şekilde yapacağız. 2. Şuraya batalım. Bakın, tamamen göz kararı yapıyorum burayı. Şöyle. Öbür yakayı da buna uygun tığlayacağım. 2, 3. Şöyle bakalım. Evet. Şuraya geldim. Dördüncüyü buradan aldım. 3. Dördüncüyü şuradan aldım. Evet. Böyle indirelim aşağıya. Şimdi burayı uca kadar getirdikten sonra 1, 2 zincir çektim. Çevirdim ve şimdi 3 çekelim burada. 2 değil, germesin. 3 tane zincirimi çektim ve çevirdim. Bu sırayı trabzan yapacağız. Döneceğiz ve bundan yapacağız. Sonra öteki önümüzü
göstereceğim. Şimdi trabzan sıramı yapıp sonra da örneğimi yapıp bitireceğim bu yakayı. Evet arkadaşlar, bakın ilk bandımız böyle oldu. Şimdi bu bandı isterseniz geniş de yapabilirsiniz. Hani bir iki sıra daha dönebilirsiniz. Şimdi ötekine başlamak için düz yüzden ipimizi alt taraftan bağlayacağız. Bakın şuradan alttan ipimizi alalım. Şöyle biraz uzun alalım. Buraya bir zincir atıp tutalım ve yine aynı öbür mantıkta yaptığımız gibi tığlayarak yukarıya kadar çıkalım. Oradan aşağı inerken düğme deliklerini nasıl yapacağız onu göstereceğim size. Şimdi burayı böyle tığlayarak gideceğim. 3. Hadi bakalım gidelim. Kenara geldiğimizde 3 zincir çekip çevirelim. Şimdi trabzan sıramızı yapacağız ama bakın şu baştan 3 taneyi şöyle yaptım. Bir zincir çektim. Bir atlayıp ikinciye bakın batırdım. Eğer büyük düğme yapacaksanız burada 2 zincir çekip üçüncüye batabilirsiniz. 2 bakın araları 2 3 4 5 6 3 düğmeli yapacağımız için bakın 3 1 burada ikinciyi yapacağız. Bir atlayıp ikinciye bağladım. 6 tane yine 2 3 4 5 6. Şimdi bir zincir çektim ve yine bir atlayıp ikinciye batırdım. Eğer aşağıya doğru düğmeli istiyorsanız istediğiniz kadar aşağıya doğru ekleyebilirsiniz. Ben 3 tane bu sadece şu trabzanlı olan yerde düğme deliği istiyorum ve 1 2 3 yaptım. Şimdi aşağıya kadar o şekilde yapabilirsiniz. Buraya önüp tekrardan bir trabzan boşluğundan bir sık iğne yaparak yukarıya çıkabilirsiniz. Şimdi buraya kadar geldim. Bakın şurada düğme deliği yapmıştık. Bunun kenarına şu boşluğundan aldığımı denk getirdim. Bakın şöyle. Denk gelmediyse şuradakini söküp ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu boşluğun içine sık iğnemi yaptım. Yanındakine bir trabzan. Bir tepeye bir trabzan. Bakalım şura nasıl olacak. Bakın gördünüz mü? Denk gelmedi. Hemen önündekini de boşluğundan alarak yaptım. Şöyle. Ve yine sık iğnemi yaptım. 6 değildi 7 yapsaymıştık. Yine denk gelirdi ama bakın. İsterseniz bu bandı büyütebilirsiniz. Arka sıradan yapılışını göstereyim burada. Bakın şimdi. Şurayı bitirelim. Bakın böyle. Şimdi bu bandı büyütmek isterseniz eğer 1 2 zincirimi çektim ve çevirdim. Bakın arkadan sık iğne olanları sık iğne yapacağız. Boşluğundan almıştık ya trabzanı, bakın burada. Bu sefer de arkadan takıp trabzanı boşluğundan alarak bir trabzan yapacağız. Bir sık iğne. Bakın arkadan taktım. Trabzanı bakın buradan tığımın üzerine aldım. Ve bir trabzan yaptım. Tekrar şurada bir tane daha yapmıştık. Onu da yapalım. Böyle bir sık iğne
bir tane arkadan takarak trabzan. Böyle büyütebilirsiniz bunu da. Ama böyle yakasıyla önler uyumlu oldu. Kolları da aynı mantıkta yapıp ilerleyeceğiz. Şimdi buradan ipimi kestim. Yapmayacağım ben çünkü böyle kibar bir şekilde bırakmak istiyorum burayı. Ve buradan ipimi bakın içeriye alıp şuradan da alıp tam burada ince ince saklayacağım. Şöyle yaptım. İlmekle birleştirdim. Buralardan yedirerek şimdi sizi yormayayım ben. Kolları da aynı mantıkta tığlayacağız. Buradan başlayıp etrafını döneceğiz. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan ve en son bu minik örneğimiz. Hepsini bu yüzde dönerek yapabilirsiniz. Şimdi geldik şu etek kısımlarına bakın. Şu etek kısımlarına geldik. Buradan ipimi bağlayacağım ve burada erkek bebek için yapıyorsanız burasını sık iğne yapabilirsiniz ve aynı bu örnekten yapabilirsiniz. Kız bebek için yapmak isterseniz eğer şöyle şunu şuradan alacağım. Bakın. Tekrar şurada bir kere daha bağlamak istiyorum. Erkek bebeğe de olur bu tığlama şekli. Bakın şimdi. Burada 3 tane zincirle yukarıya çıktım. Şu ilk boşluğun içine trabzanlar yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın 7 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Hemen önündeki şu trabzan olan yere bağladım. Bakın. Şöyle burası ilk başlangıcı. Bir zincir çektim. Şimdi şu bakın trabzan kökü var ya şurada. Şuraya batmayın. Şuraya batın. Örneğe sardığınız yere. Şöyle. Ve buraya yine 7 tane trabzan. 2 3 4 5 6 ve 7. Yine bir zincir çektim. Bakın şu trabzan arasından taktım tığımı ve buraya bir sık iğne ile bağladım. Bir zincir ve yine bakın örneğimi sardığım trabzanın şuraya başlayacağım şimdi yine 7 tane. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane zincir çektim ve bakın şöyle şu şekilde bir tığlama yapacağız. Evet arkadaşlar bakın kollarını da aynı şekilde tığladım. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan ve bir sıra örneğimizi yaptık ve eteklerimiz de bu şekilde oldu böyle. Şöyle bakın göstereyim. Çok güzel durdu. Çok kibar durdu. Yakamız da bu şekilde derli toplu. Bakın şuraya da düğmeleri diktiğimizde gördünüz mü? Bu gayet güzel bir yaka ölçüsü oluyor. Ama isterseniz birer sıra bundan sonraki paylaştığım videoda da burayı bir sıra daha yüksek yaparak deneyelim. Bakalım ne olacak. Ama hani kol yeri falan böyle biraz genişler mi diye düşünüyorum ama yapalım. 10 sıra değil de 11 sırada 12 sırada da bitirebilirsiniz şu trabzanlı yerimizi. Evet yeleğimiz yine çok cici ve tatlı oldu teyzeleri. Umarım siz de böyle benim gibi beğenir ve yaparsınız. İkinci ipten de bakın şöyle şu kadar bir şey kaldı. Yani bir hırka denemesi de yapılabilir. Çünkü bu ip biraz ince olduğu için bereketli oluyor. Abone değilseniz abone olarak
benimle birlikte örmeye devam edebilirsiniz. Zil butonunu da aktif edin ve bu güzel cicişleri birlikte örerim teyzeleri. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.